Yıl 2006. Aylardan Şubat. Britney, Kevin Federline'la evli ve ilk oğlu Sean Preston henüz 6 aylık bile değil. Paparazziler Britney'i kucağında Sean'la beraber araba sürerken yakalıyor. Bu olayın ardından Britney, Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı'na ifade vermek zorunda kalıyor. Bir ay sonra paparazziler bu sefer ikinci oğluna hamile olan Britney'i ayağı burkulup Sean Preston'ı az kalsın düşürürken yakalıyor. Bebeğin şapkası düşüyor. O anın fotoğrafları günlerce manşetlerde. Tek konuşulan şey, diğer elindeki kahveyi düşürmeyen Britney'in ne kadar kötü bir anne olduğu. Ünlü olduğu günden itibaren medya tarafından aşağılanmadığı tek bir gün geçirmemiş olan Britney de artık taktik değiştirmiş. Kendini açıklamanın hiçbir yararı olmadığının farkında. Suçlandığı her şeyi sahiplenmeyi seçmiş. Kevin'la beraber MTV Video Müzik Ödülleri için şöyle bir skeç hazırlıyorlar. Kevin, where's the baby? No, I thought you had. Shit. Ama bir şeyler gerçekten yolunda değil. Britney ikinci oğlu doğduktan sonra Kevin'a boşanma davası açıyor ve velayet savaşı başlıyor. Magazin medyası zevkten dört köşe. Britney'in yeterince kötü bir anne olduğunu kanıtlayan her fotoğraf milyon dolar değerinde. Daha ne isteyebilirler ki? Britney'in Hollywood'un bol skandallı magazin figürleriyle partilemesi mi mesela? O da tamam. Magazincilerin önüne makyajsız çıkmaktansa yok olmayı seçecek Hollywood ünlülerinin yanında her halini fotoğraflayabildikleri Britney Spears. Ne kadar üstüne giderlerse o kadar kazandıkları tek taraflı bir anlaşma. Britney'in ise ne yaparsa yapsın kazanamadığı bir savaş. Sarı uzun saçları dünya çapında marka. Vücudunun her bir uzvu ünlü olduğu günden beri manşetlerin konusu. Milyonlarca insan bedeninin üstünde söz hakkı olduğunu düşünüyor. Binlercesi ise gelir kapısı haline getirmiş. Bu kirli düzenin ekmeğine yağ sürmeden ben oynamıyorum demenin yolu ne? Altın sarısı saçlarını kahverengiye boyatmak işe yaramıyorsa ne yarayacak? Britney 16 Şubat 2007'de bir mahalle kuaförüne girdi ve kuaförden saçlarını kazımasını istedi. Kuaför kabul etmeyince kendi elleriyle yaptı. Ardından bir dövme stüdyosuna gitti. Cam kapıdan bu anları kaydeden yüzlerce fotoğrafçının gözü önünde 2 tane dövme yaptırdı. Sizin için güzel olmamı mı istiyorsunuz? S***rin gidin. Sizin için iyi olmamı mı istiyorsunuz? S***rin gidin. Hayallerinizin kızı mı olmam lazım? S***rin gidin. Hep iyi kız oldum. Sunucular memelerime bakarken kibarca gülümsedim. Amerikan aileleri crop top giydiğim için çocuklarını bozduğumu iddia ediyordu. Yapımcılar milyonlarca albüm de satsam kararlarıma şüpheyle bakıyordu. Ailem bana şeytanmışım gibi davranıyordu. Çok yoruldum. Britney çocuklarını görebilmek için sık sık çocuklarını ona göstermeyi reddeden Kevin'in evine gitmeye başladı. Magazincileri atlatabilmek için bu ziyaretleri gece yapıyordu. Ama magazincilerin para hırsının önüne geçmek mümkün değildi. Yine bir umut çocuklarını görebilmek için Kevin'in evine gittiği bir gece 2 magazinci tüy aldı ve peşine düştü. Kevin tarafından bir kez daha reddedilişi an be an kayıtlara geçti. Küçük düşmüştü ve artık sabrının sınırlarındaydı. Magazinciler Britney'i ve arabayı süren arkadaşını bir benzinlikte yakaladı. Bir tanesi "İyi misin? Çocuklarını göremedin mi?" diye üstüne gitmeye başladı. Britney'in sabrı o an taştı. Arabada bulabildiği ilk şeyi, bir şemsiyeyi kaptı ve arabadan indi. Magazincinin arabasına şemsiyeyle saldırmaya başladı. Magazincinin arabasındaki hasarı dert etmesine hiç gerek yoktu. Çünkü servet değerindeki, aylarca gündemden düşmeyecek o fotoğrafı çekmişti. Magazinci 2021 yılında çekilen The New York Times belgeseli Framing Britney Spears'da şöyle söyledi. That night was not a good night for her, but it was a good night for us because it was a money shot. Britney'in bu fotoğrafları delirdiğinin kanıtı sayıldı ve sadece medyanın zorbalığının dozunu arttırmakla da kalmadı. Önce çocuklarının velayetini, sonra da özgürlüğünü kaybetti. Babası mahkeme kararıyla Britney'in resmi vasisi oldu. Artık Britney'in hem özel hayatı hem de parası hakkında söz sahibi olan tek kişi babasıydı. James Spears, mahkeme aracılığıyla kızının bedeninin ve tüm emeğinin sahibi oluşunu Britney'in salonuna kurduğu ofisinin başında şu sözlerle kutladı. "Artık ben Britney Spears'ım." Herkese yeniden selamlar. O beklediğiniz gün bugün. Britney dosyasını açıyorum. Instagram'dan takip edenlerin çok iyi bildiği gibi yurt dışı tatilimde Ferlik Ferlik Britney'in kitabını aradım. İngilizce basımını bulamadım ama kraliçemizin affına sığınarak korsan indirdim. Üstüne bir de ozalikçi de bastırıp spirallettim. Çünkü siz ve ben buna değerdik.
Aslında Britney 1998'de Baby One More Time şarkısıyla bir gecede devasa bir üne kavuştuğundan beri tüm hayatını gözlerimizin önünde yaşadı. Ya da en azından biz öyle sandık. 2007'de tüm dünyanın gözü önünde yaşadığı üzücü olaylardan sonra özel hayatının gizliliği artsa da Britney hep sahnelerdeydi. Sayısız albüm, hit şarkılar, turneler, yüksek bütçeli şovlar. Britney kariyerini başarı üstüne başarıyla sürdüren ve durmaksızın çalışan bir makine gibiydi. Artık çok az röportaj veriyor, hayatından pek bahsetmiyordu. Yaşadıklarından ders aldığını ve sadece kariyerine odaklandığını düşünmemek için hiçbir sebep yoktu. Durumun bununla uzaktan yakından alakası olmadığı çok sonra acı bir şekilde ortaya çıktı. Britney'in gülücükler eşliğine verdiği sahne performanslarının onun için aslında nasıl bir ızdırap olduğunu öğrendiğimizde ortalarda görünmediği süre boyunca bir akıl hastanesi hücresinde hapis olduğu ortaya çıktığında takvimler 23 Haziran 2021'i gösteriyordu. James Pearce'ın önderliğinde onlarca işbirlikçinin katkısıyla örülen bu yalan dünya 13 sene boyunca ayakta kalmayı başardı. Yıkıldığında ise gerçekleri anlatabilecek tek bir kişi vardı: Britney Spears. Şimdi sonunda özgürce yaşayabilme ve konuşabilme hakkını eline alan Britney'in otobiyografisi The Woman in Me'de anlattığı her şeyi tek tek konuşacağız. Ama bununla da sınırlı kalmayacağız. Dünyanın en ünlü kadınlarından birini intiharın eşiğine getiren bu kirli düzenin mide bulandıran tüm çarklarını tek tek ifşa edeceğiz. Tarihi silin. Çünkü bugün baştan yazıyoruz. Popcornlarınız ya da video boyunca akıl sağlığınızı koruyabilmeniz için yeşil çaylarınız hazırsa başlıyorum. Hi, I'm Britney Spears and I come from Kentwood, Louisiana. It is also the #1 song in the country right now. Britney'in bugününü anlayabilmek için önce çocukluğuna gitmemiz lazım. Kendisi de böyle düşünmüş olacak ki çocukluk yılları onlarca terapi seansı sayesinde yazdığı kitabın çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Britney kaotik bir evde, ilgisiz bir anne babayla büyümüş. Müziğe ve şarkı söylemeye olan tutkusunu henüz 5 yaşındayken keşfetmiş. Ailesinin ilgisini çekebilmek için evde bir yerlere saklanan ve onu aramalarını bekleyen bir çocuktan salondaki sehpanın üstüne çıkıp konser veren bir çocuğa dönüşmüş. Britney'in babası James Spears istismarcı bir babanın oğlu. Britney'in dedesi June, Jamie'yi askeri bir disiplinle sporcu olarak yetiştirmiş. Mükemmelden daha aşağısında hiçbir zaman kabul etmemiş. Böyle bir çocukluk geçiren Jamie çok iyi bir sporcu olmuş olmasına ama psikolojik sağlığını korumayı başaramamış. Alkol bağımlılığı geliştirmiş. İşler iyi giderken evde sabahlara kadar süren partiler veren Britney'in ebeveynleri işler kötü gitmeye başladığında evi cehenneme çevirmiş. Jamie akşamları eve sarhoş gelip bağırıp çağırıyor, ardından koltukta sızıyor. Anne Lynn ise sinir krizleri geçiriyormuş. O zamanlar 6-7 yaşlarında olan Britney, babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını kabullenmiş. Trafikte kendi kendine konuştuğu için korkusundan arabasına binemediği gerçeğiyle barışmış. Ama Jamie'nin kendi babasından öğrenip içselleştirdiği disiplin aşkı ve mükemmeliyetçiliği Britney'de derin yaralar açmış. Kızını korumak ve tüm bunlardan uzak tutmak yerine kocasının derdine düşmüş olan Lynn de aynı şekilde. Jamie, Britney'in abisi Brian'ı sporcu olması için zorla çalıştırırken Britney de sahnelere hazırlamaya karar veriyor. Britney önce yaşadıkları küçük şehir Kentwood'da lokal bir yetenek yarışmasında sesiyle jüriyi etkileyerek birinci oluyor. Ardından New York'ta o zamanların ünlü TV şovu The Mickey Mouse Club seçmelerine giriyor. Fakat henüz 8 yaşında olduğu için şimdi git seneye yine gel deniyor. Britney'in ailesinin New York'ta kalıp seçmelerde gezecek bir parası olmadığı için mecbur eve dönüyorlar. Britney henüz 8 yaşında. Babaannesinin annesinin deniz ürünleri restoranında çalışmaya başlıyor. Restorana gelenleri falan karşılıyor. Bekledikleri telefon 6 ay sonra geliyor. Bir menajerlik ajansından teklif. Britney, Hollywood dünyasına adım atabilmek için gaza basıyor. İdolleri belli: Madonna, Dolly Parton, Whitney Houston. Jimnastik, dans ve şan derslerinden oluşan yoğun bir program oluşturuyor. Hollywood'un çirkin yüzüyle ilk kez 10 yaşında Star Search isimli yetenek yarışmasına tanışıyor. You have the most adorable, pretty eyes. You have a boyfriend? No, sir. Why not?
They're mean. Not mean. How about me? Well, it depends. Britney kitabında dedesi yaşında sunucunun bu şakasının onu çok kötü hissettirdiğini anlatıyor. Kulise gidince ağladığını ve annesinin ona dondurma ısmarlayarak onu avuttuğunu. Sözlü tacize varan soruları ve yorumları tolere etmesi gerektiği Britney'e henüz 10 yaşındayken annesi tarafından öğretiliyor. Zirveye giden yolda gözyaşlarının pek bir önemi yok. Britney için işler yoluna gitmeye başlıyor. Önce minik Natalie Portman'la beraber Ruthless müzikali, ardından bu sefer onu almayı kabul eden Mickey Mouse Club. Sonradan onun gibi yıldız olacak Christina Aguilera, Ryan Gosling ve Justin Timberlake'le beraber. Hollywood demek bir yandan da durmak bilmeden çalışmak demek tabi. Çocuk olmaları da buna engel değil. Britney çocukluğunu Kentwood'da bıraktığını ve bir daha asla normal bir çocuk gibi yaşayamayacağını o zamanlarda anlıyor. Ondan sonrası Britney için çorap söküğü gibi geliyor. 15 yaşına geldiğinde Jive Records'la anlaşıyor ve albüm kayıtlarına başlıyor. Britney henüz çok tecrübesiz, ne yaptığının çok da farkında değil. Uyum sağlıyor, anlıyormuş gibi görünüyor. Ama Jamie Spears'ın askeri disiplininde büyüdüğü için bir çocuktan beklenmeyecek kadar çalışkan ve profesyonel. 17 yaşına geldiğinde 1998'de hit single'ı Baby One More Time çıkıyor. AVM konserleriyle şarkısını tanıtmaya çalışan Britney'in çocuk yaşlardaki hayran kitlesi yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. 12 Ocak 1999'da nihayet ilk albümü çıkıyor ve çıktığı gibi 10 milyon kopya satıyor. Hem ilk albümü hem de ilk single'ı Billboard 200 listesine ilk sıradan giren ilk kadın şarkıcı oluyor. Bu gerçekten milyonda bir görülecek bir başarı. 17 yaşında bir kızın piyasayı kasıp kavurması kimsenin beklediği bir şey değil. Üstelik o zamanlar bu başarı tamamen menajerler sayesindeymiş gibi görünse de aslında öyle değil. Çünkü Baby One More Time'ın klibinin uzayda geçmesi fikrine karşı çıkan ve hala vazgeçilmez Halloween kostümlerinden biri olan şu look'a imza atan kişi Britney. She's the one who comes up with everything. She's really, I don't know that people give her enough credit. O yıllar boy band yılları. Çocukluk arkadaşı Justin Timberlake'in grubu NSYNC gibi. Onlar da Britney gibi Jive Records'a bağlı. NSYNC ve Britney'nin turneye beraber çıkması uygun görülünce turne sırasında çok fazla vakit geçiren Britney ve Justin yakınlaşıyor. Sonrası malumunuz. 2000'lerin ikonik çifti ve magazinde en merak edilen aşk hikayesi. Britney medyanın acımasız ikiyüzlülüğünü işte bu dönemde görmeye başlıyor. Kırmızı Halılar'da Justin'e kariyeriyle ilgili sorular sorulurken Britney memelerinin estetik olup olmadığı sorularına maruz kalıyor. Ama Britney insanları eğlendirmeye tutkun. Gerçek bir performans sanatçısı. Senelerce konuşulacak ikonik anlara imza atmak da onun işi. 2000 senesinde VMA performansı sırasında yırttığı takım elbisesinin içinden çıkan ışıltılı ten rengi kostümü gibi. Dedim ya, o yıllar boy band yılları. Sektörün kadınlara karşı çok acımasız olduğu yıllar. Britney ise 19 yaşında ve medyanın karalama kampanyalarıyla nasıl mücadele edeceğine dair hiçbir fikri yok. Britney'in sahne şovları ve dergilere verdiği pozlar bir anda ülke çapında meseleye dönüşüyor. Çocuklara kötü örnek olduğu fikri virüs gibi yayılıyor. O yıllarda Instagram'dan yorum okuması mümkün olmayan Britney, MTV tarafından oturtuluyor ve sokaktan geçen insanların düşüncelerine maruz bırakılıyor. Ve MTV özellikle şöyle yorumlar seçiyor. Think about those 12-year-olds that listen to your music, and think about the 12-year-olds who saw you on the VMAs, and think what they're thinking. They probably are thinking that it's okay to dress like that, which it's not. I'm not their parent, man. Britney Spears. Britney bu baskıyla nasıl baş edeceğini bilemiyor. Tepki çekmeden kendisi gibi olabilmek tek istediği şey. Ama bu mümkün değil. Bedeninden cinsel hayatına kadar her şeyi magazin için tartışmaya açık. Menajerleri bakire olduğunu her röportajında vurgulamasını istiyor. You hope that you'll remain a virgin until you get married. Britney kendinden ödün verdikçe üstüne daha da fazla gidiliyor. Antidepresan kullanmaya ta o yıllarda başlıyor. Maruz kaldığı nefret aslında elindeki güce de işaret ama Britney'in etrafında ona sadece onun iyiliği için yol gösterecek kimse yok. Kitabında o zamanlar Dolly Parton'un şu şakasını keşke biliyor olsaydım diyor. Aptal sarışın şakalarına alınmıyorum. Çünkü aptal olmadığımı biliyorum. Sarışın olmadığımı da. İkinci albümünün devasa başarısı, 2 albümde toplam 4 turne, ikonik yılanlı performansı. Magazin yerden yere vursa da Britney sektörde hem disiplini hem de yaratıcılığıyla saygı duyulan bir sanatçı. Bu dönemde Forbes tarafından en güçlü kadın seçiliyor. Yine üstüne yapıştırılmaya çalışılan aptal sarışın imajının aksine çok zeki ve çok komik. SNL'i 2 kez sunuyor.
Skeçlerdeki oyunculuğuyla kendine hayran bırakıyor. Bu sırada sırtını yasladığı kişi deliler gibi aşık olduğu ve beraber yaşadığı sevgilisi Justin Timberlake. Justin'in ünü de Britney ile ilişkileri sayesinde grubu NSYNC'i fersah fersah aşmış. Bir magazin figürü haline gelmiş. Solo kariyerine atılmanın tam zamanı. Artık Justin'in ismi bile midemi bulandırdığı için Britney'e yaptığı her şeyi tek tek anlatmaya gücüm yok. Tüm detaylara hakim değilseniz sağ üst köşeye önceden hazırladığım videolara göz atabilirsiniz. Justin'in solo kariyerine adım atmadan hemen önce bir mesajla Britney'den ayrılması ve çıkış stratejisini Britney şeytan kadını ilan edip magazinin önüne atmak üzerinden kurgulaması bugün Britney'in de açıkça görebildiği bir gerçek. By the time a wounded Justin alluded to a betrayal by Britney in his song Cry Me a River, it was clear Britney Spears was no longer America's sweetheart. Üstelik Britney de Justin'in bu kötülüğün bir benzerini Janet Jackson'a da yaptığının o kadar farkında ki Mickey Mouse Club zamanlarında yaşanan ilk öpüşmeleri sırasında arkada Janet Jackson şarkısı çaldığı detayını bizden esirgemiyor. Önceki videomu izleyenler ne demek istediğimi çok iyi anladı. Ama Britney ilk aşkına karşı bizim kadar acımasız değil. Justin'den olan hamileliğini sırf magazini öğrenmesin diye evde kendi imkanlarıyla bitirmeye çalışırken yaşadığı acıdan kimseyi sorumlu tutmuyor. O yerde acılar içinde kıvranırken ona iyi gelir diye başında gitar çalan Justin'e öfkelenmiyor. Ne o zaman ne de bugün. Britney Justin'e o zamanlar o kadar aşık ki kariyerini onu alaşağı ederek kurması umrunda bile değil. Umrunda olan tek şey artık Justin'le olmadığı gerçeği. Britney çok yoğun bir depresyona giriyor. Menajerleri röportaj verip ara verdiğini açıklamasını şart koşuyor. Annesi dahil çevresindeki herkes medyayı Britney'in depresyona girmediğine inandırmak için akıl almaz bir çaba içinde. Britney'in gerçekten iyi olup olmaması pek umurlarında değil. Britney'in de Justin'den arta kalan boşluğu ailesiyle doldurması pek mümkün değil. Annesi ve babası boşanmış. Melek gibi gördüğü küçük kız kardeşi Jamie Lynn Spears evin hakimi olmuş. She's Miss Diva. She is. Yes, she thinks she's everything. Ne annesine saygı duyuyor ne de yaşadıkları lüks evi onlara hediye eden ablası Britney'e. I would like to be like Britney but maybe better, but I don't want to outshine her. Britney'in çocukluğunu yaşadığı kaotik evin dinamikleri değişmiş. Ama Britney'e hissettirdikleri değersizlik baki. Annesi ise her zamankinden daha pasif. Britney'e rol model olmaktan çok ama çok uzak. Britney röportajlarında ileride annesi gibi bir anne olmak istediğini söylese de bunları söylerken gözyaşlarını tutamıyor. She's such a spiritual person and such a beautiful lady. So I want to be like her. She's amazing. She is awesome. Thanks, Mom, huh? Yeah. So you can just make me cry with you. She's a good one, huh? Yeah. Yeah. She got a good daughter. Yep. Kitabında çocukken hep bir suçluluk duygusu, vicdan azabı içinde olduğunu söylüyor. Başına gelen her şeyin onun suçu olduğunu, mutsuzluğu ve kötü şansı hak ettiğini düşündüğünü anlatıyor. İşte çocukluğundan miras kalan bu suçluluk duygusu Britney'in yakasını bırakmıyor. Justin'i suçlamak bu yüzden aklına bile gelmiyor. Eğer acı çekiyorsam hak etmişimdir diye düşünüyor. Bir süre aile evinde, bir süre de New York'ta kiraladığı dairede ilişkisinin yasını tutarak geçirdiği ayların sonunda işe ve dolayısıyla kameraların önüne dönmesi hiç kolay olmuyor. Sosyal anksiyetesi ve insanları memnun etme kaygısı her zamankinden daha yoğun. Britney, idolü Madonna ile işte böyle bir zamanda tanışıyor. Onun tecrübelerinden güç buluyor. Kitabında şöyle söylüyor. Bir diva olarak saygı görebilirsin, profesyonel olabilirsin ya da iyi kız olmalısın. Ben her zaman herkesi memnun etmek için uğraştım. Ailemi, izleyicileri, herkesi. Ben sanırım anneme çektim. Bu pasifliğim anneme çekti. Madonna da her türden zorbalığa maruz kalmasına rağmen güçlü durmayı başarmış. Kendisi gibi disiplinli bir performans sanatçısı olan, hem ilgi çekmeyi hem de nefrete kulak tıkamayı çoktan öğrenmiş Madonna, Britney'in ihtiyaç duyduğu güçlü kadın figürü ve sahne tutkuları birleştiğinde ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Justin'in de katkılarıyla seneler boyunca ilmek ilmek örülen Britney çocuklarımızı zehirliyor argümanı iyice çığırından çıkıyor. Uzun süredir görüşmediği babası duruma el atmaya karar veriyor. Bir anda peşinden koşmaya, gazetecilere röportaj vermesi için baskı yapmaya başlıyor. Meşhur Diane Sawyer röportajı da böyle bir baskının ürünü olarak ortaya çıkıyor. Bu röportajın konusu Britney'in poposu, sunucunun eğlence sektörünün en pahalı arsası olarak tanımladığı karnı ve dergilere verdiği pozlar.
Diane Sawyer'ın tüm taktiği röportaj boyunca Britney'i kötü hissettirmek ve strese sokmak üzerine. So a whole empire can fail if the fans don't follow where she leads. What happened to your clothes? Does your dad have a lot of opinions about what you do? Disapproving? You read the stories about buying $100,000 of sportswear. Is it an addiction? Kaygılı bir yapısı olduğu bilinen Britney'i zor duruma düşürmenin ne kadar kolay olduğunu çok iyi biliyor. Your nails aren't bitten. Wait a minute. Can you rewind that tape? Am I seeing what I think? That's probably one of the moments that I remember that I like the best. Bu röportaj, Britney'in bugün de kitabında söylediği şekilde ona menajerleri ve medya tarafından kurulmuş bir tuzak. Zaten Brad Pitt'le çektirdiği ve çerçeveletip evine koyduğu fotoğrafın Diane Sawyer'ın eline geçmiş olması başka türlü mümkün olamaz. Diane yeterince strese soktuğu Britney'in son zamanlarda yaşadıklarını sıralayarak onu ağlatmayı da başarıyor. I've had a rough year. Illness in the family, a breakup, this spasm of publicity. It was pretty rough. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Britney. Yeah, it was a weird. Justin'i aldattığını ima edip onun kalbini kırmakla suçladıktan sonra ona Britney'i vurma şansım olsa vururdum diyen politikacı eşinin ses kaydını dinletiyor. Oh, that's horrible. That's really bad. Britney için bu röportaj dönüm noktası. Babası ve menajerleri tarafından magazinin önüne yem olarak atılması, magazinin de bu yemi keyifle yemesi Britney için hayatı dayanılmaz bir hale getiriyor. Böylece isyan bayrağını çektiği günler başlıyor. Ailesinin bile onun iyiliğini istemediği gerçeği Britney'i yalnızlaştırıyor. Britney'in artık en büyük isteği sevgi dolu bir aile kurmak. Bu dönemde dansçı Kevin Federline'la tanışıyor. Kitabında o zamanlar Kevin'i istikrar, güç ve huzur olarak gördüğünü söylüyor. Eski kız arkadaşının 8 aylık hamile olduğu ve ondan küçük bir çocuğu daha olduğu gerçeğini ise bir süre sonra öğreniyor. That happened with Julia Roberts too. Her husband was married and had kids when they first got together. It's like boom in your face when it happens with me. And it's really none of anybody's business. Yine de Kevin'i bırakmıyor. Şu an geriye dönüp baktığında bu durum için yaptığı açıklama şöyle. Tavsiye alabileceğim iyi ve yakın arkadaşlarım yoktu. Sonuçta Kevin'la evleniyorlar. Ve Britney hamile kalıyor. Senelerdir yaşadığı zorbalığa duyduğu öfke, dengesizleşen hormonlarının da etkisiyle daha fazla saklı kalamıyor. Britney kitabında çok öfkeli bir hamile olduğunu anlatıyor. Bu dönemde bu öfkesini fırsat bilen Jamie Lee'nin de kurbanı oluyor. Kardeşi Jamie Lee'nin ilk ekran önü deneyimi Zoe 101'in setini basıp kardeşini zorbalayan çocuk oyuncuya bir güzel çemkiriyor. Ama seneler sonra öğreniyor ki asıl zorba bu kızcağız değil, kendi kardeşiymiş. İşte çok yakın zamanda dilediği şu özrün sebebi bu. 2005'te ilk oğlu Sean Preston doğuyor ve 3 ay sonra ikinci oğlu Jaden James'e hamile kalıyor. Magazin her zamankinden daha yırtıcı, daha acımasız. Paparazziler de öyle, manşetlerde. Amerikalıların trash mom dediği şeyi bilirsiniz. Louisiana, Arkansas gibi güney eyaletlerinde yaşayan, çocuklarına bakamayacak kadar sorumsuz ve dağınık beyaz kadınlara diyorlar. Britney'e de o zamanlar yapıştırılmaya çalışılan etiket bu. Bebeğiyle araba sürüyor, cahil. Çocuğu az kalsın düşürüyor ama kahvesini düşürmüyor, sorumsuz. Bu hal ne? Saçı başı dağınık, özensiz, şişko. And instead of the people inside of the place trying to help, they wanted to take pictures as well. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Yeah. You have to realize that we're people and that we just need privacy and we need our respect. Britney'e ne anneliğin ne de popstarlığın yakıştırıldığı, anlayışın kırıntısının bile ondan çok görüldüğü bu dönemde kimsenin umursamadığı bir gerçek var. Bu çocukların babası nerede ve ne yapıyor? Kevin, Britney'in kocası olarak ününü paraya çevirmek istediği için karnı burnunda karısını ve küçücük bebeğini neredeyse tamamen terk etmiş. Bütün gün stüdyolarda güya albüm kaydediyor ama aslında ot içip partiliyor. Tarih tekerrür ediyor. Kevin, eski sevgilisine yaşattığının aynısını Britney'e de yaşatıyor. Britney annesinden öğrendiği şekilde kan kusup kızılcık şerbeti içtim demeye devam. Olsun, ünlü olmaya heveslendi, biraz dağıtması normal diye düşünüyor ve pek üstüne varmıyor.
Kevin bir partide Justin Timberlake ve Lindsay Lohan'la tanıştığı için Britney'e hava atmaya çalışırken bile. Britney bir noktadan sonra Kevin'in yüzünü görmekte bile zorlanıyor. Aile kurmak için muhteşem giden kariyerine ara veren o. Ama görüşmek istediğinde karşısına kendi korumalarını diken kişi Kevin. İkinci çocuk doğduktan sonra da durum değişmiyor. Bu yalan Hollywood dünyası sanki Britney'i daha da değersiz hissettirmek için bir yarış halinde. Britney'in ise yaşadığı her şeye rağmen pes etmeye niyeti yok. Özellikle çirkin çıktığı milyon dolarlık fotoğraflarını yakalamak için peşinden ayrılmayan paparazzilere, onu pratik olarak terk etmiş olan kocasına ve lohusa depresyonuna rağmen kariyerinin en iyi albümlerinden biri 5. albümü Blackout için çalışmaya devam ediyor. Artık onun için sokakta yürümek bile imkansız. Kitabında binalardan çıkmak askeri operasyon gibiydi diyor. Artık pratik olarak zaten ayrı olduğu kocasından resmi olarak da boşanması lazım. Önüne bakabilmesi lazım. Ama Kevin'in boşanma sürecini başlatıp toplumun gözünde kötü koca olmaya hiç niyeti yok. Durum böyle olunca Britney menajerlerinin de gazına gelerek bari ezik görünmeyeyim diyor ve boşanma davasını kendisi açıyor. Kevin en başından beri Britney'e yakıştırılmayan bir eş. Herkes Britney'den Justin Timberlake gibi Hollywood'un altın çocuğu modeli bir partner beklerken beyaz atletli Kevin sürpriz oluyor. O yüzden boşanma haberine medyanın bir tek zil takıp oynamadığı kalıyor. One of the magazines asked the question on the cover. It said, "Can this marriage be saved?" And then they went on and answered their own question and said, "We hope not." Sevgi dolu bir aile kurması gittikçe imkansızlaşan, en yakınları tarafından ihanete uğramayı artık kaldıramayan Britney'in ne hissettiği her zamanki gibi umurlarında değil. Britney kitabında şöyle diyor. Geriye dönüp baktığımda anlıyorum ki Justin de Kevin de çok akıllıymış. Ne yaptıklarını biliyorlarmış ve ben de tuzağa balıklama atlamışım. Bu endüstrinin olayı bu. Oyunu oynamayı hiçbir zaman bilmiyordum. Kendimi tanıtmayı hiçbir şekilde bilmiyordum. Kötü giyinirdim. Hala kötü giyiniyorum. Bunun üstüne çalışıyorum, deniyorum. Kusurlarımı sahipleniyorum. Ama günün sonunda iyi bir insan olduğumu da biliyorum. Şu an oyunu oynayabilmek için yeterince akıllı, kötü ve planlı olmak gerektiğini görebiliyorum. O zamanlar bilmiyordum. Tamamen masumdum, bilgisizdim. 2 küçük çocukla yeni boşanmış bir anneydim. Fotoğrafçılardan oluşan bir denizde yüzmeden önce saçımı düzeltecek vaktim yoktu. Gençtim, çok fazla hata yaptım. Ama her zaman şunu söyleyeceğim. Ben manipülatif değildim. Sadece salaktım. Bu Justin ve Kevin'in bende yok ettiği şey. Eskiden insanlara güvenirdim ama Justin'den ayrılığım ve Kevin'den boşanmamdan sonra bir daha insanlara güvenmedim. Bundan sonra Britney sadece kendisi için yaşadığı, partileyip eğlendiği o döneme girdi. Bu partiler basında uyuşturucu partileri gibi lanse edilse de Britney'in kitabında söylediğine göre öyle bir şey yoktu. Eski partnerleri Justin ve Kevin tüm dünyanın gözü önünde uyuşturucu kullanıyor, her gece farklı kadınla görülüyor olmalarına rağmen Britney'in maruz kaldığı muamelenin zerresini yaşamıyorlardı. Britney'e uygulanan bu çifte standart zaten en çok Kevin'in işine yaradı. Kevin önce kötü anne Britney'in çocuklarını görmemesi gerektiğiyle ilgili röportajlar vermeye başladı. Britney ilgi çekmek için öyle söylüyordur diye düşünse de Kevin aslında alacağı aksiyonların ipucunu veriyordu. Britney medyada karalandıkça Kevin'in velayet davasındaki eli güçlendi ve sonunda çocukların %100 velayetini aldı. Çocukları da Britney'e göstermemeye başladı. Oğullarını her şeyden çok seven, hayatta tutunacağı dal olarak bir tek onları gören Britney için kabus dolu günler böylece başladı. Britney bu dönemde yalnızlık hissinden kurtulabilmek için çevresinde gezinen bazı fırsatçı insanlara tutundu. Bunlardan biri evde gizlice fotoğraflarını çekip magazine satarak kendine servet inşa eden paparazzi sevgilisi Adnan Galip'ti. Bir diğeri ise menajer olduğunu iddia eden ama kesinlikle menajer falan olmayan Sam Lütfi'ydi. Ailesi Britney'in bu kötü niyetli insanların manipülasyonuna maruz kaldığının ve sürekli magazinin önüne yem olarak atıldığının farkındaydı. Ama Britney'in ailesine değil de başka insanlara sığınmasının çok haklı sebepleri vardı. Britney'in ailesine güvenmemekte ne kadar haklı olduğu da çok sonradan ortaya çıkacaktı. Britney o günleri anlatırken saçını kazıdıktan sonra çok çirkin olduğu için annesinin bile ona bakamadığından, kendi ailesinin bile onun sadece dış görünüşünü önemsediğini nasıl kanıtladığından bahsediyor. Babasının "senden utanıyorum" demesini, en kötü anında ona bir köpek gibi,
çirkin bir köpek gibi davranmasını anlatıyor. Bu sırada tüm dünya televizyonlarda Britney ile dalga geçmekle meşgul. Babası Jamie, çocuklarının velayetini alabilmesinin tek yolunun rehabilitasyona yatmak ve toplumdaki imajını toparlamak olduğunu söylüyor. Britney bu tavsiyeye uyup birkaç kere hastaneye yatıp çıkıyor. Web sitesinde hayranlarından özür dilediği bir mektup yayınlıyor. İyi bir avukatla çalışıp çocukların velayetini %50-50 paylaşmaya mahkemeyi ikna ediyor. Britney psikolojik olarak çökmüş durumda. 5. albümü Blackout çıkmış ama albümü tanıtacak bir halde değil. Menajerlerinin ve babasının baskısıyla VMA'de Gimme More şarkısı için bir performans sergiliyor. Sahneye çıkmadan önce kuliste Justin Timberlake ile karşılaşmasının da etkisiyle kariyerinin en kötü performansı gerçekleşiyor. Bir kez daha magazinin alay konusu oluyor. Britney kitabında şöyle diyor: "Tüm performans sanatçılarının kötü günleri olur. Ama genellikle bedeli bu kadar ağır olmaz." Sahneden indikten sonra kuliste deliler gibi ağlarken sahneye çıkan komedyen Sarah Silverman'ın kendisiyle ilgili yaptığı şaka şu şekilde: 25 years old and she's already accomplished everything she's going to accomplish in her life. Have you seen Britney's kids? Oh my God, they are the most adorable mistakes you will ever see. They're as cute as the hairless vagina they came out of. O günlerde Britney'in en büyük zorbalarından biri magazin bloggerı Paris Hilton. Paris Hilton, Britney'e resmen bir karalama kampanyası düzenliyor. Üstelik bazılarınızın çok iyi bildiği yılların internet zorbası Jeffree Star'la beraber. Bir noktada Paris Hilton, Heath Ledger'ın intiharını da Britney karalama kampanyasında kullanıyor. Neden onun yerine Britney olmadı ki yazan posterler ve tişörtler bastırıyor. Velayet savaşı bu sırada tam gaz devam ediyor. Kevin, Britney'in çevresindeki menajer, güvenlik görevlisi gibi bazı insanları onun aleyhine ifade vermeye ikna ediyor. Sonuçta Britney velayet davasını kaybediyor. Britney canından çok sevdiği çocuklarından uzak kalma fikrini kaldıramıyor. 3 Ocak 2008'de çocukları Kevin'a teslim etmek istemediği için Jaden'la beraber kendini banyoya kapatıyor ve çıkmayı reddediyor. Eve SWAT ekipleri, helikopterler geliyor. Çocukları zorla alıyorlar. Britney'i ise bir sedyeye bağlayarak hastaneye kaldırıyorlar ve Britney 24 saat boyunca hastanede kalıyor. Babası, Britney'in hiçbir şeye erişiminin olmadığı bu 24 saat için önceden hazırlığını yapmış. O hastaneye yattığı anda kızının özgür iradesini elinden alabilmek için ne yapması gerektiğini avukatlarıyla ve bu işteki en büyük ortağı Lou Taylor'la tartışmaya başlamış. Britney'in vasisi olmak, hem özel hayatını hem de kazandığı tüm parayı kontrol edebilmek için açacağı vasilik davasına bakması için en uygun yargıcı aramaya başlamışlar. Bu hazırlıklar bir aya kalmadan bitiyor. Tabii Britney'in hiçbir şeyden haberi yok. 31 Ocak 2008 günü annesi Lynn'den Britney'e bir telefon geliyor. Annesi, polisler uyuşturucu kullandığın için peşindeymiş. Hemen benimle sahildeki evde buluş diyor. Britney neler olduğunu anlamıyor. Çünkü uyuşturucuyla hiçbir alakası yok. Ama yine de gidiyor. Giderken ne olur ne olmaz diye sevgilisi Adnan'a da haber veriyor. Ama nafile. Eve girdikten çok kısa bir süre sonra evin kapısına onlarca polis dayanıyor. Ortam azılı bir suçluya yapılan şafak operasyonundan farksız. Britney bir kez daha sedyeye bağlanıyor, polis arabaları ve helikopterler eşliğinde hastaneye kapatılıyor. İşte bu babasının özenle planlayarak yarattığı ikinci fırsat. 1 Şubat'ta Jamie Spears açtığı vasilik davasını kazanıyor. O sırada hastanede kapalı olan Britney'in tüm hayatının kontrolünü eline alıyor. Kaçta uyuyup uyanacağından tutun, ne yiyeceğine, kiminle görüşeceğine, ne giyeceğine kadar Britney'i ilgilendiren tüm kişisel kararları verecek kişi artık babası. Aynı şekilde şu ana kadar kazandığı tüm maddi varlığı ve bundan sonra kazanacakları da babasının kontrolünde. Dediğim gibi Jamie Spears bu işi şansa bırakmıyor. Onlarca işbirlikçisi var ve Amerika'nın yozlaşmış sisteminin her çarkını kullanmaya kararlı. En büyük işbirlikçisi o zamanlar ona $40.000 borcu olduğunu sonradan öğrendiğimiz Lou Taylor. Lou Taylor'ın bu vasilik davasından tek çıkarı Jamie Spears'tan borcunu tahsil etmekte değil. Bu kadın tüm kariyerini ve servetini Britney Spears üstünden kurma fırsatını sonuna kadar kullanmaya kararlı bir menajer. Kendisi Tristar isimli bir menajerlik ajansı kurmuş. En büyük ve en prestijli müşterisi de babasının alacağı vasilik sayesinde Britney Spears olacak. İkili davaya bakacak yargıcı da özenle seçiyor. Yargıç Reva Goetz önceden de ünlü ve zengin kişilerin vasiliğini ailelerine vermesiyle bilinen biri. Yargıç koltuğunda oturuyor oturmasına ama verdiği kararların adil olup
olup olmadığı koca bir soru işareti. Yani bu dava için biçilmiş kaftan. Jamie vasilik davasını Britney hastanede hapisken böylece kazanıyor. Britney'in kendini savunacak bir avukat tutma çabası da sonuçsuz kalıyor. Çünkü yargıç Goetz, Britney'in sadece insan olduğu için sahip olduğu hakları çiğneyerek onu kendi avukatını tutmaktan men ediyor. Britney daha sonra mahkemede "Vasim ne olur babam olmasın, başka kim olursa olsun yeter ki o olmasın" demesine rağmen bu isteği dikkate alınmıyor. Vasi olarak babası, avukat olarak da mahkemenin seçtiği bir avukat atanıyor. Mahkemenin verdiği bu karar daha sonradan çok sorgulanıyor ve birçok hukukçu bunun insan haklarına aykırı olduğu konusunda şu an hemfikir. Ama o zamanlar babasının izni olmadan dil röportaj vermek, adım bile atamayan Britney'in kamuoyu yaratması mümkün değil. Vasiliğin gerekçesi Britney'in güya demans hastası olması, yani bunamış olması. Ama buna dair herhangi bir doktor ya da bilirkişi raporu yok. Sadece babasının ve onun işbirlikçilerinin beyanları var. Britney babasının vesayeti altına girdiği an tüm parasının kontrolünü kaybettiği için mahkemenin atadığı avukata yılda $500.000 ödemek zorunda kalıyor ve bu durum senelerce sürüyor. Vasilik süreci boyunca babasının Britney'in kazancından mahkeme kararıyla çaldığı miktar $6 milyon. Britney'in mülkleri konusundaki işbirlikçisi Andrew Walton ise yılda $426.000. Lou Taylor'ın şirketi TriStar da Britney'in tüm işlerinden %5 komisyon alıyor. Britney'in çalışmadığı zamanlarda da sömürü devam edebilsin diye %5 komisyona ek olarak Lou Taylor ayda $16.000 sabit bir ücret alıyor. Yani Britney'in emeğinden ekmek yiyen bir ordu dolusu insan var. Babasının Britney'in kazancından verdiği harçlıksa ayda yalnızca $2.000. Britney'in bu halinden yararlanan tek aile üyesi babası da değil tabi. Britney'in hayat boyu kendi kontrollerinde olacağından emin olmak isteyen annesi Lynn, vasilik davası henüz devam ederken Through the Storm isimli bir kitap çıkarıyor. 2008'in başında büyük kızı Britney hayatının en zor dönemini yaşarken küçük kızı Jamie Lee'nin ise 16 yaşında hamile kaldığı ortaya çıkmışken anne bu gelişmeleri paraya çevirmeye karar veriyor. Kızlarının çocuklukları ve ergenliklerini anlatıp kendi çapında günah çıkardığı kitabının tanıtımları için kanal kanal geziyor. Britney'in 13 yaşında içki içmeye, 14 yaşında sigaraya başladığını anlatıyor. Tabii Britney'in geçmişinden bir sürü başka hikayeyle de beraber. Attığı her adım babasının kontrolünde olduğu için kendini savunma şansı olmayan Britney'in üstünde bir de annesi tepiniyor. Annesi Lynn sadece bu kitapla çok para kazanmakla da kalmıyor. Anlattıkları vasilik davasında Britney'in aleyhine de kullanılıyor. Böylece önce sadece bir hafta sonluğu için verilen vasilik kararı sonsuza kadar uzatılıyor. Britney'in bu durumundan çıkar sağlayan bir diğer kişi de tabii ki Kevin. Çevresindekilerin Britney'e karşı ellerinde bulundurdukları en büyük koz Britney'in çocukları. Jamie vasiliği aldıktan sonra Britney'in çocuklarını tekrar görebilmesi için mahkemeye başvuruyor ve başarılı oluyor. Ama yine de Britney'in çocuklarını görebildiği süre mahkeme kararıyla sınırlı. Rap kariyeri daha en başından yere çakılan Kevin da çocuklarının vaktini parayla Britney'e satmaya başlıyor. "Şu faturalarımı öde, belki çocukları birkaç saat daha gösteririm" şantajları yüzünden Britney aldığı $2.000 aylığın bir kısmını Kevin'e harcamak zorunda kalıyor. Britney'e parasına el konularak yapılan psikolojik işkence öyle bir boyutta ki bir gün sahne ekibine teşekkür etmek için onları çıkardığı yemekte yetersiz bakiye uyarısıyla beyninden vurulmuşa dönüyor. Aslında ona milyonlar kazandıran bir turnenin sonunda dansçılarına yemek ısmarlayacak kadar bile parası yok. Bu insanların bitmek tükenmek bilmeyen para hırslarını tatmin edebilmelerinin tek yolu Britney'i daha fazla çalıştırmak. Ama kendi şartlarında. Britney'in demans hastası olduğu ve hiçbir hayati fonksiyonunu tek başına yerine getiremediği iddia edilerek kazanılan mahkemeden sadece birkaç hafta sonra Britney, How I Met Your Mother'da konuk oyuncu olarak oynuyor. Britney'in babası ve Lou Taylor tarafından verilen bu karara karşı çıkma hakkı tabii ki yok. Evinin salonundaki bar kısmı babasının ofisi haline getirilmiş. Her sabah Britney'e o günün programı anlatılıyor ve Britney bu programa harfiyen uymak zorunda. Uymadığı takdirde zorla hastaneye kapatılması, mahkemede rezil edilmesi, çocuklarını bir daha görememesi babasının elindeki en büyük tehdit unsurları. Britney korkuyla ve tehditle yöneten babasının çocukluğundan beri uyguladığı ve işe yaradığını çok iyi bildiği başka taktikler de var. Manipülasyon, yetersiz ve değersiz hissettirme, Britney'in zihninde özgüvenin kırıntısını dahi bırakmama.
Annesinin çıkardığı kitapla kamuoyunda yaratılan Britney çok tehlikeli ve kontrol edilmesi gereken biri algısı Britney'de de işe yarıyor. Britney gerçekten çok kötü biri olduğuna ve kendini babasına kanıtlaması gerektiğine inanıyor. Aynı çocukluğundaki gibi. Başlarda Adnan Galip ve Sam Lütfi gibi insanlardan yardım almaya, onlara gizlice ses kayıtları ve mektuplar göndermeye çalışsa da bu çabalarının hepsi babası tarafından fark ediliyor. Bu kişilerden gizlice aldığı cep telefonuna el konuluyor ve mahkemeden bu kişilere uzaklaştırma kararı çıkarılıyor. Britney'in çevresinde ona destek olabilecek tek bir kişinin bile olmaması babası için çok önemli. Britney ne kadar yalnız hissederse o kadar güçsüz olur. Zaten o yüzden bir turnesi sırasında saçını yaparken elindeki haftalık programa göz atan ve bu kadar çok çalışmamalısın, bu programın yoğunluğu ne böyle diye kendisine tavsiye vermek isteyen kuaförü o günden sonra bir daha hiç görmüyor. Britney yalnızca babasının izin verdiği arkadaşlarıyla vakit geçirebiliyor. O da belli şartlar altında. Gideceği bir yere kendisinden birkaç saat önce güvenlikler gidiyor. Ortamda içki ya da başka herhangi bir şey olmadığından emin oluyorlar. Britney'in orada bulunduğu süre boyunca ortamdaki herhangi birinin ağzına içki sürmesi yasak. Britney bir erkekle tanışmak, yemeğe çıkmak isterse ne oluyor derseniz o daha da içler acısı. Menajer ekibi bu kişiden kan tahlili istiyor ve ona gizlilik sözleşmesi imzalatıyorlar. Yemekten önce de bu kişiye Britney'in tüm cinsel ve medikal geçmişini anlatıyorlar. Hem o kişinin gelecekte dava açmayacağından emin olmak hem de Britney'e samimi olarak ilgi duyan, normal bir kafa yapısına sahip herkesi kışkışlamak için. Britney'in Sam ve Adnan'dan gizlice cep telefonu aldığını ama yakalandığını söylemiştim. Bunun sebebi Britney'in kendi telefonundan yaptığı tüm mesajlaşmalar ve aramaların babasının tuttuğu bir güvenlik firması tarafından 7/24 takip ediliyor olması. Odasında ise babasının yerleştirdiği bir dinleme cihazı bulunması. Britney'in canı istediğinde canı istediği şeyi yemesi de kesinlikle yasak. Babası her gün deliler gibi spor ve prova yaptırdığı kızının asla fit olduğunu düşünmüyor ve bunu onun yüzüne haykırmayı da çok seviyor. Britney'in kendini iyi hissedebileceği tek bir alan bile kalmadığından emin oluyor. Britney o dönemleri anlatırken şöyle söylüyor. Bedenim artık benim değilmiş gibi hissediyordum. Babam, spor hocam, benden başka herkes bedenim üstünde söz sahibiydi. Britney'in saçlarım da bedenim de benim, bana dokunmayın artık diyerek başlattığı isyanın sonunda saçlarının ve bedeninin hakimi artık babası ve bu nefes aldığı her saniye ona hatırlatılıyor. Britney tavuk ve konserve sebze dışında her türlü besinin yasak olduğu aylar geçiriyor. Evdeki çalışanlara gizlice bir hamburger ya da bir dondurma sızdırmaları için yalvarsa da bu istekleri cevapsız kalıyor. Üzgünüz. Babanızın kesin emirleri var. Britney tüm bunlara daha da kötü bir duruma düşmemek için katlanıyor. İşin ucunda çocuklarını bir daha hiç görememek var. Britney kitabında özgürlüğünü çocuklarıyla uyuyabildiği uykular için takas ettiğini söylüyor. Britney'in bu hislerini çok iyi bilen ve bunu kendine gelir kapısı haline getiren Kevin'sa limitsizce partilediği, uyuşturucunun gırla gittiği bir hayat yaşıyor. Dünyanın bakış açısı o kadar çarpık ki bu dönemde Kevin, Details dergisi tarafından yılın babası seçiliyor. Britney'in yorgunluktan bayılana kadar çalıştırıldığı bu dönemde kendi işi üstünde hiç söz hakkı yok. Şu şarkıyı çıkaracaksın, klibinde şunu giyeceksin, sahnede şu hareketi yapacaksın direktifleri eşliğinde hayranlarını memnun etmeye çalışıyor. En beğendiği albümü özgür olduğu son zamanlarında çıkardığı Blackout. Sonrasında dönemin dans müziği furyasına uygun ve oldukça planlı şekilde devam ettirilen kariyerinden nefret ediyor. Çünkü şarkıları söyleyen kişi kendisi de olsa o şarkılar ona ait değil. Britney bu durumdan bahsederken şöyle diyor. Vasilik kadınlığımı elimden aldı. Beni ben yapan her şeyi kaybettim. Robota dönüştüm. Sadece robotla değil, bir çeşit çocuk robota. Müziğe duyduğum tutkuyu da elimden aldılar. Britney'i gerçekten de bir çocuk robota çeviriyorlar. Eskisi gibi sahnede devleşen ve hakimiyet kuran Britney yok. Şarkıya girebilmek için ekipten işaret bekleyen Britney var. Kadınsı olmasına sadece sahnede izin var. O da koreografların kontrolünde olduğu sürece. Beni genç bir kıza çevirdiler. Yetişkin gibi davranmam mümkün değildi. Çünkü bana yetişkin gibi davranılmıyordu. Ben de çocuk gibi davranıyordum çoğunlukla. Sahnede kendi istedikleri şekilde kadınsı ve çılgın olmamı istiyor. Kalan zamanlarda robot olmamı bekliyorlardı. Hayatın güzel sırlarından, insanı insan yapan maceralardan beni mahrum bırakıyorlardı. Her şeyin olabildiğince ezber olmasını istiyorlardı. Bu bir sanatçı olarak yaratıcılığım için ölüm demekti. Britney'in bilinçli ve planlı olarak böyle hissettirildiği çok açık. Bu babasının
bedeninin de zihninin de hakimi benim deme ve Britney'de kalmış olabilecek en ufak inanç kırıntısını yok etme şekli. Britney'i öyle bir noktada tutuyorlar ki ne eski gücünü hissedebileceği bir an yaşayabiliyor ne de artık yapamıyorum diyebileceği bir özgürlük alanı bulabiliyor. Durmaksızın başkaları için onların istediği şekilde köle gibi çalıştığı bir hayata hapsoluyor. 2013'te Charlie Ebersole isimli sevgilisi ona bazı enerji hapları veriyor. Bunlar reçetesiz satılan takviye gıdalar. Çok fazla kullanılmadıkları sürece bir zararları yok. Tek sorun menajerlerinin isteğiyle Las Vegas'ta haftanın 3 günü sahne almaya başlayan ve artık demode bulunan bu eğlence şehrini şahlandıran Britney'in özgüvenli hissetmeye başlaması. Bu özgüveni kırmak isteyen Jamie, enerji haplarına bağımlı olduğunu iddia ederek Britney'i tekrar akıl hastanesine kapatıyor. Burada bir ay boyunca çok ciddi uyuşturucu bağımlılarıyla beraber yaşamak zorunda kalan ve bu süre boyunca çocuklarını göremeyen Britney mesajı alıyor. Robot olmak dışında çaresi yok. Britney aldığı kalorilerin bile günlük olarak kontrol edildiği bir hayat yaşarken ailesi onlara hediye ettiği sahil evinde keyif çatmakla meşgul. Vasilik konusunda ailesine kafa tutma gücünü bulabildiği her an ailesi tepesine daha da fazla çöküyor. 2014'te mahkemeye babasının alkolik olduğunu söyleyip ona bir kan testi yapılmasını istiyor. Fakat mahkeme bu isteğini reddediyor. 2015'te davaya bakan yargıç Goetz emekli oluyor ve koltuğunu Brenda J. Penny'e devrediyor. Ama gelen gideni aratıyor. İsimler değişse de mahkemenin Jamie ile yaptığı işbirliği baki. 27 Eylül 2016'da Britney bir talk show'a katılıyor ve burada vasilikten bahsetmeye karar veriyor. Fakat bu kısım kurguda atılıyor ve biz hiçbir zaman izleyemiyoruz. Elimizdeki tek kanıt vasilik kararının verildiği sene 2008'de Britney'in MTV belgeselinde söylediği şu sözler. All the lawyers and doctors and people analyzing me every day and all that kind of stuff. Like if that wasn't there, I'd feel so liberated. Like myself. Ama her şey yolundaymış gibi kariyerine tam gaz devam eden ve gülümseyen bir Britney olduğu sürece bir kamuoyu oluşması da mümkün olmuyor. Britney'in de daha fazlasını yapacak cesareti yok. İşin ucunda çocukları var. Britney gerçekleri haykıramasa da sessiz bir isyana başlamaya karar veriyor. Bunda yeni sevgilisi Hesam Asghari'nin desteği ve sözde enerji hapı bağımlılığı sebebiyle babasının zoruyla katıldığı adsız alkolikler toplantılarında tanıştığı kadınlardan aldığı ilhamın katkısı çok büyük. Kendine yeni rol modeller buluyor. Mesela Reese Witherspoon. Çünkü Madonna-vari bir divalık Britney'in yapısında yok. O yüzden Reese Witherspoon'un özgüvenini ve kibarlığını aynı potada erittiği tavrı Britney'e çok ilham veriyor. Onun gibi olmak istiyor. Vasilik altında geçirdiği geçmişteki 9 sene boyunca yaptığını yapmamaya, artık bir şeylere hayır demeye karar veriyor. Britney, Las Vegas'ta toplam 248 kere sahneye çıkıyor. 900 binden fazla bilet satıyor. Ama kazancının tek kuruşuna bile özgürce dokunamıyor. Sahnede savurduğu sarı uzun saçlarının en büyük gücü olduğunun farkında. Bu yüzden Las Vegas şovlarında kısa ve sıkı peruklar takmaya başlıyor. Kendi bedeninin hakimi olamıyorsa kimse olamasın diye düşünüyor. Bu yeni hali babasını ve işbirlikçi diğer aile üyelerini fena halde korkutuyor. O günlerden şöyle bahsediyor. Köpek gibi çalışmak istemediğim, hayır dediğim için bana kendimi kötü mü hissettireceksiniz? Buyurun deneyin. Britney'in talebi senelerdir aynı şekilde yaptığı Las Vegas şovuna yeni bir şeyler katmak. Yeni albümü Glory'den şarkı söyleyebilmek. Hadi o olmuyorsa döndür döndür söyletilen eski şarkılarının en azından remixlerini kullanabilmek. Buna izin vermiyorlar. Britney hayranlarını memnun etmek, onlara yeni şovlar sunabilmek istese de bu mümkün değil. Ekibinin sus payı olarak verdiği tek şey o kostüm değiştirmek için kulise gittiğinde Glory albümünden çaldıkları bir şarkı. Korkularının sebebi Britney'in tekrar star gibi hissetme ihtimali. Onlara düzenli gelir sağlayan bir fabrikadan daha fazlası olmasını istemiyorlar. Yaratıcı zihnini işin içine katabilsin, sahnede devleşsin istemiyorlar. 2017'de bu isteklerinin ısrarla reddedildiği dönemde Britney, Radio Disney'in ikon ödülünü kazanıyor. Ödülünü almak üzere annesi ve çocuklarıyla beraber gittiği etkinlikte karşılaştığı manzara ise onu dehşete düşürüyor. Sahnede kendi şarkılarından yapılmış bir mashup. Kendisini kullanabilmek için yalvardığı remixler başkaları için yapılmış. Başkaları şarkılarının hayalindeki versiyonlarını söyleyip dans ediyor. Till the World Ends şarkısını söylemek üzere de sahneye kardeşi Jamie Lynn çıkıyor. Britney'in yapabildiği tek şey izlemek ve memnun görünmek. Bu çevresindekilerin ona 10 senedir uyguladığı psikolojik şiddetin yepyeni
ve çok yaratıcı bir versiyonu. Neyse ki Britney'in artık tiksindiği Las Vegas şovlarının sözleşmesi 2017'nin sonunda bitecek. Britney, onu yöneten ekipten şovlar bitince çocuklarıyla birkaç aylık bir tatil yapabilmek için izin alıyor. 2017'nin son konserinden sonra Britney bu hak edilmiş tatili planlamalarını istiyor. Ama ekip bir anda "Hayır, ara falan veremeyiz. Turneye çıkacaksın" diyor. Britney'in artık dayanacak gücü kalmamış. Karşı çıkmaya çalışıyor ama nafile. Bir kez daha mahkemeyle tehdit ediliyor. "İstersen şimdi dediğimizi yap. Yoksa mahkeme ne yapman gerektiğini sana söyler. Sen bilirsin" deniliyor. Britney istemeye turneyi kabul ediyor. Turne her zamankinden daha beter geçiyor. Hem kendisi hem dansçıları turne boyunca resmen hapis hayatı yaşıyorlar. Provalar sırasında salondan çıkabilmek için 2 saat öncesinden haber vermek zorundalar. Üstelik turne boyunca yaptığı şov, 3 senedir Las Vegas'ta yapmaktan artık midesinin bulandığı şovun aynısı. En ufak bir değişiklik ya da yenilik yok. Turne bittiğinde de çocuklarıyla yapmak istediği tatile gidemeyeceğini fark ediyor. Ona verilen tatil süresi sadece 3 hafta. İşte Britney'in sırf çocuklarını görebilmek için takas ettiği özgürlüğünün artık yeterli bir koz olmadığını anladığı an o an oluyor. Hapis hayatı içinde elde edebildiği tek şey çocuklarıyla vakit geçirmek. Ama artık onları da göremez, istediği gibi vakit geçiremez bir halde. Babası ve menajerleri Las Vegas'ta bir şov daha ayarlıyorlar. İmzaları atıyorlar. 2018'in Ekim ayında Britney'den istedikleri Las Vegas'ta MGM binasının önünde kurulan sahneye çıkıp yeni şovunu tüm dünyaya duyurması. Britney ise ilk kez tüm dünyanın gözü önünde hiç beklenmedik bir şey yapıyor. Sahneye çıkıyor, merdivenlerden iniyor. Tek kelime bile etmeden kırmızı halıdan insanların arasından yürüyor. Aracının arka koltuğuna atlıyor ve ortamı terk ediyor. Bu durum hayranları tarafından büyük bir şokla ve hayal kırıklığıyla karşılanıyor. Medya yine Britney'i yerden yere vuruyor. Sorumsuzlukla suçluyor. Halbuki bilmedikleri çok şey var. Bu yaşananlara rağmen yöneticiler Las Vegas şovunu iptal etmiyor. Sözleşme zaten imzalanmış. Britney istemese de yine provalarla dolu bir maratona giriyor. Yalnız Britney özgürlüğün tadını seneler sonra azıcık da olsa almış. Kendini açtığı alanı bırakmaya niyeti yok. Provalar sırasında bir hareketi ilerlemiş olan yaşı sebebiyle yapmaktan çekindiğini, sakatlanabileceğini söylüyor. Hareketi koreografiden çıkarmalarını istiyor. Bu tavrı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmış gibi bir muameleyi beraberinde getiriyor. Koreograflar menajerlerle beraber hemen bir odaya kapanıyorlar. Britney başına neler geleceğinden o sırada habersiz. Bir gün sonra gittiği zorunlu haftalık terapisi var. Terapi sırasında doktoru, "Çantanda enerji takviyeleri bulduk. Arkamızdan iş çevirdiğini düşünüyoruz. Provalarda da iyi performans gösteremiyorsun. Herkesi zor durumda bırakıyorsun" diyor. Ve bunları gerekçe göstererek onu önce psikolojik testlerden geçireceklerini, ardından da bir rehabilitasyon merkezine yollayacaklarını söylüyor. Testler tabii ki göstermelik. Saatlerce süren testlerin sonunda babası gelip Britney'in testlerde başarısız olduğunu, problemleri olduğunu, Beverly Hills'de aylık $60.000 ödeyeceği bir rehabilitasyon merkezine gideceğini söylüyor. Bu sırada yıl 2019. Aylardan Ocak. Britney ağlayarak eşyalarını toplamaya başlıyor. Bir yandan hastaneye gitmezse mahkeme kararıyla zorla götürüleceği tehditlerini işitmeye devam ediyor. Ne kadar süre hastanede kalacağını sorduğunda belki birkaç ay cevabını alıyor. Britney'in senelerdir maruz kaldığı muameleye karşı çıkmasının bedeli bu. Ne zaman biteceği belli olmayan bir esaret. Dışarıda da özgür değildi ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama hastanenin koşulları şöyle. Tek kişilik bir hücrede kalıyor. Odasının kapısını kapatması yasak. Tek başına duş alması yasak. Üstünü değiştirirken bile onu gözlemleyen bir doktor ya da hemşire olmak zorunda. Her akşam 9'da uyumak, her hafta kan vermek ve günde 3 kere tansiyon ölçtürmek zorunda. Britney kitabının en başında babaannesi Emma Jean Spears'tan bahsediyor. Kocası, yani Britney'in istismarcı dedesi June tarafından akıl hastanesine kapatılan, hastanede geçirdiği yılların sonunda intihar eden babaannesinden. Onlarca sene önce kocası tarafından hastaneye kapatılan Emma Jean ve bugün babası tarafından hastaneye kapatılan Britney Jean. Benzerlik çok acı. Emma Jean'e hastanede verilen ve intihar etmesine sebep olan ağır psikotik ilaç lityum. Britney'e de aynısı veriliyor. Hayatta en büyük keyfi şarkı söylemek ve dans etmek olan Britney,
Bir odada hapis olmanın dışında kolunu bile kaldıramayacak kadar uyuşmuş halde. Hem zihnen hem bedenen. Britney kelimenin tam anlamıyla işkence gördüğünü hissediyor ve ailesinin onu göz göre göre intihara sürüklemeye, öldürmeye çalıştığını düşünüyor. Bu süre boyunca çocuklarını görebilmesi ancak tüm bu koşullara harfiyen uyar ve itiraz etmezse mümkün oluyor. O da hafta sonları 1 saatle sınırlı. Britney 2. ayın sonunda başka bir binaya geçiyor. Bu sefer 2 kişilik bir odası var. Hastanede herkes psikiyatrik hasta da olsa ve Britney bazılarından çekiniyor da olsa tek başına geçirdiği 2 ayın sonunda bu ona iyi geliyor. Britney o dönemlerden şöyle bahsediyor. Hastanedeki o aylardan sonra korkusuz bir insan oldum. Şu an gerçekten hiçbir şeyden korkmuyorum. Dünyada yaşayan en korkusuz kadın olabilirim. Bu beni çok üzüyor. Bu kadar güçlü olmak zorunda kalmamalıydım. En zor kısmı iyi gibi görünmek zorunda olmamdı. Telaşlı göründüğümde bu gelişim göstermediğimin bir işareti olarak algılanıyordu. Üzülüp kendimi savunduğumda çığırımdan çıktığım ve deli olduğum düşünülüyordu. Eskiden cadı ilan edilen kadınlar gibi hissetmeye başladım. Cadı olduğunu düşündükleri kadını göle atıyor. Eğer yüzebilirse cadı olduğu için öldürüyorlardı. Yüzemezse zaten ölüyordu. 3. ayın sonunda küçük kalbimin beni Britney yapan her neyse onun artık içimde olmadığını hissediyordum. Kendimden daha büyük bir şey beni hayatta tutuyor olmalıydı. Britney o hastaneden sağ çıkabilmesinin Tanrı ve Tanrı inancı sayesinde olduğunu düşünüyor. Çok inançlı bir Hristiyan ve hala inancından güç almaya devam ediyor. Tutunabileceği başka hiçbir şey o zamanlar yok. Annesine mesajlar atıyor. Neden tehlikeli biriymişim gibi beni buraya kapatıyorsunuz? Neden böyle davranıyorsunuz diyor. Annesinin hiçbir cevabı yok. Sadece bilmiyorum diyor. Kardeşi Jamie Lynn ise Britney'e şöyle yazıyor. Mücadele etmeyi bırak. Yapabileceğin hiçbir şey yok. O yüzden mücadele etme. Zaten Britney'in kurtuluşunda bu insanların hiçbirinin katkısı yok. Britney hayranları sayesinde kurtuluyor. Bir gün bir hemşire Britney'i odasına çağırıyor. Bilgisayar ekranındaki bir şeye bakmasını istiyor. Britney'in ekranda gördüğü şey bir talk show'da pembe Free Britney tişörtü giymiş ve babasının sahip olduğu vasilikten bahseden bir sunucu. Britney, Free Britney hareketiyle işte bu şekilde tanışıyor. Ama gelin size o vakte kadar neler olduğunu anlatayım. Britney, vasilik sürecinin özellikle son senelerinde Instagram'ını normalden farklı kullanmaya başlıyor. Çoğu postu ailesine mesaj veren, sessiz çığlığının duyulmasını uman bazı sözlerden oluşuyor. Bu postları ilgi çekici bulan 2 kişi Britney's Gram diye bir podcast yapmaya başlıyor. Podcast'ın tüm olayı o hafta Britney'in attığı postları yorumlamak, eğlenmek ve biraz speküle etmek. Ama Britney Las Vegas şovunu açıklamadığında hayranlar ters giden bir şeyler olduğunu fark ediyor. Britney hastaneye kapatıldığında da menajerleri onun hesabından ara verdiğini duyuran bir post atıyorlar. Postta babamın hastalığı sebebiyle ailemle vakit geçirmek istiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim. Minvalinde şeyler yazıyor. Tek eksik Britney'in çok sevdiği ve hiçbir paylaşımından eksik etmediği emojiler. Bu posttan sonra 3 ay boyunca Britney'den tek bir haber bile alamayan hayranlar iyice şüphelenmeye başlıyor. Britney's Gram Podcast'inin sunucularına tam da bu dönemde bir ses kaydı geliyor. Kayıt Britney'in ekibinden kısa bir süre önce ayrılmış stajyer bir avukattan. Bu kişi Britney ile hiç birebir çalışmamış. Ama bütün resmi evraklar elinden geçtiği için başına neler geldiğinin farkında. Britney'in iradesi dışında hastanede kapalı tutulduğunu ifşa ediyor. Bunun üzerine Britney's Gram sunucuları Free Britney hareketini başlatıyor. Britney'in hayranları dünya çapında örgütleniyor. Tişörtler bastırıyor ve yürüyüşler düzenliyorlar. İşte Britney'in 3,5 ayın sonunda hastaneden çıkabilmesini sağlayan kamuoyu baskısı bu şekilde yaratılıyor. Britney kitabında ne kadar müteşekkir olduğunu anlatırken şöyle diyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar benim neden aylardır hastanede kapalı olduğumu soruyordu. Haberlerde ben vardım. Fanlarımın sokaklarda yürüyüp Free Britney sloganları atması hayatımda gördüğüm en inanılmaz şeydi. Bazı insanların bu durumla dalga geçtiğini biliyorum. Ama neler yaşadığımı bilselerdi geçmezlerdi. Ben kendim için mücadele edemezken siz benim için edenlerdenseniz kalbimin en derininden teşekkür ederim. Hastaneden çıkıyor çıkmasına ama hala vermesi gereken uzun bir mücadele var. Vasiliği babasından almak ve özgürlüğü kazanmak. Ailesi hiçbir şey olmamış gibi evine geliyor. Babası dalga geçer gibi "Başardın, seninle gurur duyuyoruz" diyor. Artık Britney'de bu manipülasyonlara kanacak göz yok ama hala lityum kullanıyor ve hala korkuyor.
Hatta biraz paranoyaklaşmış durumda. Başladıkları işi bitirmeye, beni öldürmeye geldiler diye düşünüyor. O yüzden onlara iyi davranmaya karar veriyor. Öldürmesinler diye. Britney'in ailesine her gün yalandan gülümseyerek girdiği hukuki mücadele işte böyle başlıyor. Hala telefonları dinleniyor olmasına rağmen babası ve işbirlikçileri eskisi kadar güçlü değil. Britney bu avukatla beraber hukuki bir strateji geliştiriyor. Bu süre boyunca kendisiyle sürekli yeni ekran önü projeleri yapmak isteyen kardeşi ve aile evine ziyarete gittiğinde çocukluk eşyalarının hepsini atmış olduğunu gördüğü annesinden iyice nefret ediyor. Bu süreç bittikten sonra bir daha onları görmek istemediğine kesin karar veriyor. 22 Haziran 2021'de polisi arayıp vasilik istismarı gerekçesiyle babasını ihbar ediyor. Bir yandan her gün bir başka platformda kendisi hakkında yapılan belgeselleri görüyor. Ama hala resmi olarak babasının kontrolünde olduğu için hiçbir yere çıkıp konuşamıyor. 23 Haziran 2021'de meşhur 20 küsur dakikalık ifadesini mahkeme huzurunda veriyor. I don't think I owe anyone to be evaluated. I've done more than enough. I don't feel like I should even be in a room with anyone to offend me by trying to question my capacity of intelligence. I've done more than enough. I don't owe these people anything. It's embarrassing and demoralizing what I've been through. And mainly I didn't want to say it openly because I honestly didn't think anyone would believe me. I didn't want to say any of this to anybody, to the public, because I thought people would make fun of me or laugh at me and say, she's lying, she's got everything, she's Britney Spears. I'm not lying. I just want my life back, and it's been 13 years and it's enough. Again, it makes no sense whatsoever for the state of California to sit back and literally watch me with their own two eyes make a living for so many people and pay so many people trucks and buses on tour on the road with me and be told I'm not good enough. But I'm great at what I do. And I allow these people to control what I do, ma'am, and it's enough. It makes no sense at all. And I would honestly like to sue my family, to be totally honest with you. I also would like to be able to share my story with the world and what they did to me instead of it being a hush-hush secret to benefit all of them. I was told right now in the conservatorship I'm not able to get married or have a baby. I have a ID inside of myself right now so I don't get pregnant. I wanted to take the ID out so I could start trying to have another baby, but this so-called team won't let me go to the doctor to take it out because they don't want me to have children. I deserve to have the same rights as anybody does by having a child, a family, any of those things. 13 senenin sonunda mahkemenin ilk defa onu gerçekten dinlediğini görüyor. 29 Eylül 2021'de mücadelenin ilk adımını kazanıyor. Babasını vasilikten çıkarmak. Aynı yılın Ekim ayında kardeşinin alelacele yazdığı kitap Things I Should Have Said yayınlanıyor ve hemen ardından Jamie Lynn, Britney'in mülklerinde söz hakkı sahibi olmak için mahkemeye yaptığı başvuruyu geri çekiyor. Ama bunlar tabii ki onu senelerdir yardım eli uzatmadığı ve en zor zamanında çıkardığı kitapla üstünden para kazandığı ablasının fanlarının gazabından koruyamıyor. Britney kardeşine karşı daha şefkatli. Onun kadar ünlü birinin kardeşi olarak sektörde yer edinmeye çalışmanın ne kadar zor olduğunu ve muhtemelen bu yüzden hep onu suçladığını söylüyor. 12 Kasım 2022'de Britney'in vasilik süreci mahkeme kararıyla sonsuza kadar bitti. Britney özgürlüğünü tekrar eline aldı. 40'lı yaşlarında bir kadın olarak 13 senenin ardından ilk kez özgürce nefes aldı. İlk kez kendine ait bir banka kartı çıkardı. İlk kez canı ne istiyorsa onu yapabilmeye ve yiyebilmeye başladı. Artık bedeninin hakiminin kendisi olduğunu tüm dünyaya ilan etmek için attığı fotoğraflar hala çok eleştiriliyor. Kevin'in elinde büyüyen oğulları annelerine karşı cephe almış durumda. Ama artık Britney'in insanları memnun etmek için tek bir isteğinden bile vazgeçmeye niyeti yok. Konu çocukları olsa bile. Bu konuda şöyle diyor. Dergilere başka insanlar için çıplak pozlar veriyor olsam kimse yargılamazdı. Kendi bedenimin kontrolünü tamamen kendi elimde tutmam onları rahatsız ediyor. Özgürlük, sosyal medyada aptalca davranabilmek, eğlenebilmek demek. Özgürlük, sosyal medyaya ara verdiğinde kimsenin polisi aramaması demek. Özgürlük, hata yapabilmek, ders çıkarabilmek demek. Özgürlük, kimse için daha fazla performans sergilemek zorunda olmamak demek. Sahnede ya da sahne dışında. Özgürlük, herkes kadar kusurlu olabilmek demek. Özgürlük, istediğim şekilde hazzın ve neşenin peşinden gidebilmek demek. Oğullarıyla yakın gelecekte arasını düzeltebileceğine inancım tam. Anne, baba ve kardeşi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
Annesi şu an Britney'in çocukluk eşyalarını çöpe atmadığını fotoğraflar paylaşarak kanıtlama derdinde. Britney'in hastanede ona attığı mesajlara cevap verdiğini iddia ediyor ve onunla iletişime geçmesi için yalvarıyor. Jamie Lynn ise televizyonda tekrar kariyer yapma çabasını hala sürdürüyor. Senelerdir anlattığı çoğu şey Britney tarafından kendi kitabında yalanlandığı için yapacak pek bir açıklaması kalmamış gibi görünüyor. Britney'e en büyük kötülüğü ailesi etmiş olabilir. Ama 13 senesini resmen esaret altında yaşamasına çanak tutan medyayı, magazincileri ve toplumu göz ardı edemeyiz. 2007'deki kötü VMA performansının ardından onunla dalga geçenleri ve ölmesini dileyenleri unutamayız. Kara Cunningham isimli kişinin Eylül 2007'de "Bu kadından ne istiyorsunuz? O da bir insan. Anna Nicole Smith'in ölümünden hiç mi ders almadınız?" diyerek topluma çağrı yaptığı YouTube videosunu yüklemesini ve aylarca alaya ve lince maruz kalmasının üstünden 16 sene geçti. Kara'nın ne kadar haklı olduğu acı bir şekilde anlaşıldı. O zamanlar onunla dalga geçen ve Britney'i insanlıktan çıkarıp bir kum torbasıymışçasına alaşağı edenler hiç utandı mı bilmiyorum. Neyse ki bunların hiçbiri artık Britney'in umurunda değil. O Instagram'da özgürce dans ediyor. Aldığı her nefesin tadını çıkarıyor ve senelerin açtığı yaraları onarmaya çalışıyor. Bize de Britney'in kendi kalemiyle yeniden yazdığı tarihi incelemek, doğru tarafta duranları takdir edip yanlış tarafta duranları ifşa etmek düşüyor. Ve tabii bunun bir benzerinin bir daha hiçbir kadının başına gelmediğinden emin olmak için aklımızı kullanmak, medyanın gösterdiği hedeflere sorgulamadan koşmamak. Bugünlük de benden bu kadardı. Zaman zaman sinir krizleri, zaman zaman gözyaşları içinde okuduğum The Woman in Me'yi umarım iyi aktarabilmiş, okurken yaşadığım duyguları size hissettirebilmişimdir. Ne düşündüğünüzü aşağıya mutlaka yazın. Bu video benim için ekstra değerliydi ve hazırlaması da ekstra zordu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayabilir ve hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beni desteklemek, çorbada benim de tuzum olsun demek isterseniz de katıl tuşuna basarak üyelik modellerine göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar Instagram ve Twitter'da takipte kalın. Hoşça kalın.